Fascinating thing. Yedi buçukta bindim trene. Saat 10'u 10 geçiyor. 10'u 10 geçe Eskişehir'e indim. Güzel. Bu arada trene ne yazık ki 5 dakika rötar yaptırmak zorunda kaldım. Video çekmek istediğim için. Etrafıma birkaç insan toplandı. Hacı sen ne ayaksın, ne yapıyorsun gibi. Dolayısıyla yüksek hızlı trende çekemedim. İlk durağımız sabah 7.30 trene bindiğim için 6-6.30 gibi uyanmak zorunda kaldım. Güzel bir kahveyle başlamak istiyorum. Onun için de burada güzel bir kahve içebileceğim bir mekan buldum gelmeden. Şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Orada da kahveyle güne başlayacağım ve sonra da gezeceğiz. Eskişehir'deki önemli yerleri yürüyerek gezmeyi düşünüyorum. Bugün herhangi bir toplu taşıma kullanmayacağım. Bir turist gibi Eskişehir'i dolaşalım. Bu güzel havanın tadını çıkartalım diyorum. Çiğ böreğiyle ünlü Eskişehir'de kahveden sonra çiğ börekle devam edelim gezimize. Burada çatal bıçak yok, naziklik etmeyin. Doktorlar Caddesi'nden direkt Hamamyolu Caddesi'ne bağlandım. Buradan dümdüz aşağı gidip bu Odunpazarı bölgesine geçmeyi düşünüyorum. Bu Hamamyolu Caddesi de sanırım Doktorlar Caddesi gibi, yani İnönü Caddesi gibi ünlü bir yer. Bayağı kalabalık ve şu an bir kentsel platform çalışması var. Dolayısıyla yolun ortasını kapatmışlar. Şu. Artık bu televizyon olmamalı bence. iPad olmalı. Çocuklar göbekten iPad'e bağlı. Üniversiteli karikatür çok yerindeydi. Gerçekten karikatürle o kadar büyük mesaj, o kadar fazla mesaj verebiliyorsun ki anlayan kafalara. Sadece bir kara kalemle. Bu sadece çizme yeteneği gerektirmiyor. Büyük bir bilgi, büyük bir birikim ve büyük bir vizyon gerektiriyor. Eskişehir'in en turistik yerine doğru adım adım ilerliyoruz. Tarihi dokusunu korumuş evlerin olduğu Odunpazarı'na geldik. Odunpazarı'ndayım. Buraya dolaşıyorum. Güzel bir gün, sıcak. Saat yaklaşık 10.30'dan beri dolaşıyorum. Şehrin içindeki birçok yeri gezdim. Şimdi Odunpazarı'na geldim. Buraları dolaşacağım. Burada Kurtuluş Müzesi falan var görmek istediğim. Külliye var içinde, Lüleburgaz Cam Sanatları Merkezi falan gibi birçok yer var. Onları dolaşacağım. Akşam 6 trenine yetişmeye çalışıyorum. Çok güzel bir yer. Beğendim yani, Eskişehir'i şuraya kadar beğendim. Odunpazarı biraz daha böyle... Çok özür diliyorum, telefon çalıyor.
Fascinating thing. Fascinating thing. Bu külliyenin içinde çok güzel bir el sanatları çarşısı var. Lüle taşlarını falan gezdim. Yani lüle taşı işçiliği yapan birçok dükkan var. Ama sağ tarafta muhteşem bir minyatür atölyesi var. Çok ufak. Beyefendi kendisi üretiyor. Kendisi yapıyor. Ya muhteşem. Ne kadar güzel ya, bu kadar çok sanatsal çalışma. Buranın belediye başkanı Büyükerşen'in sanata olan yatkınlığı sanırım bu atölyelerin açılmasındaki en büyük sebep. Kendisini buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Yani bu kadar sanata, atölyelere önem vermesi bu ülke için büyük bir değer. Eskişehir gezimiz devam ediyor. Buradan Kurtuluş Müzesi'ne. 1. İnönü ve 2. İnönü'yü konu alan çok güzel bir müze var. Buraya kazandırılmış. Şimdi ona gidiyorum. Görebileceğiniz en güzel turizm acentası ismi. Leylek Havada. İstanbul'da 3 liraya çay içemiyorsun. Eskişehir'de müzeye girebiliyorsun. Muhteşem. Çok iyi. Bu Kurtuluş Müzesi'nin içinde ne yazık ki video çekemeyeceğim. Video çekimine izin vermiyorlar. Fakat şöyle söyleyebilirim. Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda bu binada konaklıyor. Yaşatıyor musun devrimlerimi? Götürebiliyor musun yeni çağlara? Yazıyı, kılığı, hür düşünceyi örnek ediyor musun uluslara? Atabiliyor musun zihinlerden softalık, gerilik, tüm karanlığı? Adın var mı en yeni buluşlarda? Köye sokabildin mi aydınlığı? Sevebiliyor musun düşmanını? Bolluk mu bir uçtan bir uca vatan? Derim ki, yolumda yürüyorsunuz, büyüğünden küçüğüne o zaman. Sizin yöresel oluyor galiba bu möte helvası. Buraya ait bir şey. Eskişehir'in met helvasını alıyoruz. Bakalım, ben tadına baktım, bayağı güzel. Bu Odunpazarı bölgesinde bayağı satan yer var. Gelip buradan dönüşte kendinize güzel bir paket alabilirsiniz. Helva alacaklar için tavsiye. Kolay gelsin. Çok güzel helvaları vardı. Yedim. Sağ olsun ikram etti. Şimdi yolumuz Balmumu Müzesi'ne düşüyor. Bu Odunpazarı'ndan aşağı doğru yürüyoruz. Balmumu Müzesi ile Kurtuluş Müzesi sanırım yakın. Google Maps öyle gösteriyor. Oraları gezeceğim. Bu Odunpazarı'nda yavaş yavaş işim bitiyor. Biraz daha şehrin içine doğru iniyorum. Gezmeye devam. Ne diyorduk? Mottomuz gezmek olsun. Fascinating thing. Fascinating thing. Balmumu Müzesi'ni de gezdim. İçeride video çektirmiyorlar. O yüzden video çekemedim ne yazık ki. Size sadece bir iki fotoğraf göstereceğim. Yalnız çok ilginç bir şey söyleyeyim. İçerideki 198 heykelin 198'ini de belediye başkanı Büyükerşen kendisi yapmış. Yani efsane değil mi? Bir belediye başkanı düşün ki adam sanatçı. Bu sanat, bu böyle bir altyapıyla, böyle bir kabiliyete sahip insan da haliyle şehrine sahip çıkıyor. Her yerde heykelleri görebiliyorsunuz. Sanat atölyelerini görebiliyorsunuz. Süper oluyor yani. Vallahi helal olsun adama ya. Sanatı seven adamdan zarar gelir mi abi? Yani şaşırdım. Yani gerçekten çok güzel Balmumu heykeller var içeride. Hemen Odunpazarı'nın girişi oluyor galiba burası. İstanbul'da boza içmiştik hatırlarsanız Vefa Bozacısı'nda. Şimdi Eskişehir'e geldim. Buranın ünlü bozacısı Karakedi Bozacısı'na gireceğim.
fascinating thing. Fascinating thing. Devrim. 1961 yılında Türkiye'de yapılan ilk yerli otomobil. Sadece 4 tane üretiliyor. 4,5 ay gibi kısa bir sürede üretiliyor. Ve ne yazık ki ülkemizin kaderi olan bürokrasiden dolayı üretilemiyor. Yani 1961 yılında aslında biz Türk milleti olarak ilk kendi yerli otomobilimizi ürettik. Ama ne yazık ki şu an sadece cam bir fanusun arkasında gelip görebiliyoruz. Yazık. Yani hala kendi otomobilimizi yapabilir miyiz diye düşünüyoruz ama yani bundan yaklaşık 50-55 yıl önce zaten yapmışız. O zamanki bürokrasiyle bu devirdeki bürokrasi arasında değişen hiçbir şey yok. Eskişehir'e gelip devrim arabasını görün. Türkiye'nin bir tarihidir. Kör talihidir. Ne yazık ki burada sadece seyircilerin karşısında çürümeye bırakıldı. Bu arada yaklaşık 19.000 adım atmışım. 19.000 adımla bütün yani Eskişehir'in görülebilecek birçok yerini gezdim ve gara geri döndüm. Uygun bir şehir. Öğrencisi çok olduğu için fiyatlar biraz öğrenciye uygun durumda İstanbul'a göre. Her yer temiz. Her köşe başında bir heykel var. Belediye başkanının sanatla bir şekilde ilgisinin olması bu şehri çok güzel kılmış. Gerçekten hani bugüne kadar gördüğüm şehirler arasında en Avrupa'yı şehir diyebilirim. Her ne kadar insanlar tramvayı çok kalabalık, insanları çok kalabalık dese de sonuçta 800 bin nüfusu Epitop'u 4-5 tane ana cadde üstünde dolaştırıyorsun. Bütün mağazalar o caddede haliyle oraları kalabalık. Ben çok beğendim. Güzel bir geziydi. Vallahi ben günübirlik Eskişehir gezimden mutlu dönüyorum. Bence siz de buraya günübirlik gelebilirsiniz. Yüksek hızlı trenle çok rahat 100 liralık bir bütçeyle gelip burada 2,5 saat sonra inip 2,5 saatte de İstanbul'a dönebilirsiniz. Bir sonraki gezide görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Videolarımı böylelikle daha rahat takip edersiniz. Şimdi tren garına tekrar geçelim.